Dijital sirkte bulunan bir karakter var ki o neredeyse burada olmaktan mutlu gibi davranıyor. Ancak mevcut olan kaotik dünyasını düşündüğümüzde onun burada mutlu olabilmesi için birçok sebebi var. Evet dostlar, bugün sizlere Gangle'ın hikayesini, arka planda yatan teorilerini, Ragata'ya olan ilgisini, Jax'in onu sürekli olarak tehdit etmesini ve özellikle de müstehcen olarak sınıflandırılan Jax'in tehdidinin arka planına bakacağız ve en önemlisi ise aslında Gangle karakteri bir zamanlar dijital sirki yaparken buranın sanat dünyasını oluşturan biri olabileceğine dair teorilerimi sunacağım. Eğer Gangle'ın hayat hikayesini ve teorilerini merak ediyorsan işte doğru yerdesin. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeni ve özellikle Gangle hakkında neler düşünüyorsun, onun hakkındaki fikir ve düşüncelerin ve senin de bir teorin varsa yorumlara yazabilir ve bu videoyu daha da çeşitlendirebilirsin. Lafı fazla uzatmadan bu video destek için videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilir, yorumlarda fikirlerini belirtebilir ve en önemlisi telefondan izliyorsan Hyper desteğiyle bu videoya katkı sağlayabilirsin. Katıl üyelerinin kesesine bereket diyerekten ben Masalcı Dede, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 7. bölümde onun neden soyutlanacağına dair bazı teorilerim var, o yüzden dinlemeni tavsiye ediyorum. Gangle dijital sirke geldiğinden beri iki farklı karaktere bürünmüştür. Birincisi mutlu, diğeri ise üzgün. Ancak genel olarak arka planındaki hikayeye baktığımızdaki özellikle 5. bölümde bu ortaya çıkmıştır. Gangle'ın eskiden karikatür çizmek istediğini, onun sanat okuluna gitmek istediğini ancak mevcut olan işleyişle beraber bunu başaramadığını, zoraki olarak fast food zincirinde çalıştığına dair kendinin hayat hikayesine dair bilgiler edinmiştik. Genel olarak arka planını incelediğimizde gerçek hayatta da aslında gerçekten kaotik ve depresif bir insan olduğunu anlamış bulunuyoruz. Ki öyle ki burada olmaktan bile mutlu. Bir düşünün, Gangle bu zamana kadar sirkle alakalı hiç şikayet etmedi. Her zaman aktivitelerin güzel olduğunu, biraz daha eğlenceli olabileceğine dair geri bildirimler vermekte. Yani bu zamana kadar ne Jax, ne Ragata, ne de işte Pomni gibi ne kadar nalet bir yer olduğunu, işte beddua edip Allah belanı versin böylelerin falan demiyor yani. Bildiğin burada eğlenmeye çalışıyor. Çünkü gerçek dünyada o kadar kötü bir hayatı var ki bunu da zaten kendisi de söylüyor. Burada olmaktan mutlu. Ama bir handikap var. Kendisinin bu depresif yanı aynı zamanda onun soyutlanmaya itecek en büyük etkenlerden bir tanesi. Dizinin yapımcıları 7. bölümde özellikle birinin soyutlanacağına dair bize böyle tokat gibi bir yanıt vermişti. Tabi ben de bu zamana kadar yapmış olduğum videolarda hangi karakterin neden soyutlanabileceğine dair teoriler üretmiştim. Fakat bir tanesi kesin olarak aklımda var. O yüzden bu videoda onu söylemeyeceğim. Çünkü daha videosunu falan yapmadım. Ama özellikle Gangle karakteri buna en çok yaklaşanlardan ve psikolojik altyapısına baktığımızda potansiyel olarak soyutlanmaya en yakın karakter. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Ama benim kanaatimce gerçek anlamda bu 5 ana karakterden biri soyutlanmayacak. Neyse, konuya devam edelim ve teorilerimi sizlere sunayım. Birincisi, Jax'in sürekli olarak Gangle karakterini tehdit etmesi. Jax'in Gangle'ı tehdit ettiği ilk zaman 1. bölüm kamyonu sürerkendi ve yine orada Ragata'ya bir gönderme yapmıştı. Tabi o panikle ve utançla beraber direkt olarak kamyonu çarpıp etrafa sürmeye başlamıştı. Ancak baktığımızda Gangle neden bu kadar utanıyor? Ya da neden bu kadar çok korkuyor? Acaba yaptığı şey onu soyutlanmaya değil de daha çok yalnızlaştıracak, arkadaşlarından uzaklaştıracak bir davranış mı? İşte bu noktada Almanca ve diğer lehçelerde çevirilere baktığımızda Jax'in özellikle kullandığı kavanoz teorisi var. Ki ne demek bu? Bunu bu arada burada çok fazla açıklayamam çünkü videoda hani birçok insan, benim izleyicim küçük olduğu için bunu bu şekilde söylersem kafaları karışabilir ama yorumlarda sizler bunun teorilerini üretebilirsiniz. İlk öncelikle Ragata'nın bir oyuncağının Gangle'ın küçük sandığında saklı olduğunu biliyoruz. Jax her odaya istediği gibi girip çıkabildiği için onu burada bulmuş ve onu bir koz olarak kullanmış. Bu doğrultuda özellikle Almanca lehçelerine baktığımızda 5. bölümün çevirilerinde özellikle 5. bölümdeki kısımları değiştirmek istediğimizde Jax'in Gangle'a jar teorisine yani jar göndermesiyle beraber o figür hakkındaki tehdidi ve akabinde hemen apar topar Gangle'ın bölümü değiştirmesiyle beraber olaylar daha da gripleşmişti. Bu noktada jar teorisi bize bu şekilde aktarılmasa da genel olarak o olay diye tabir edilmiştir ama Almanca lehçesinde kavanoz tabiriyle de çevrilmiştir. Bu noktada ben kavanoz teorisi ve jar teorisi diye burada bırakıyorum çünkü dediğim gibi
bu kavanozla beraber müstehcen şeyler yaptığına dair teoriler üretilmiştir. Özellikle Gangle'ın anatomisini düşündüğümüzde bu namümkün ama sonuçta burası bir sanal dünya. Her şey mümkün. O yüzden bence teorilerini yorumlara sakla. Ve bu noktada özellikle de Gangle'ın Ragata'dan hoşlandığına dair bir teori de duymuştum. Belki de gerçekten bunun sebebi odur. Hoşlandığı için figürlerini yapıyordur ve o tabiri caizse dediğimiz jar teorisine gönderme yapıyordur. Yani o kavanoz vesaire müsteşen gibi şeyler ondan kaynaklı olabilir. Maalesef ki bu noktada özellikle yine Kane'e değinmek zorundayız çünkü bu evreni yaratan oyun yaratıcılarından biri olduğuna dair bir teori üretmiştim. Çünkü baktığımızda oyun yaparken tek kullanılan şey program değildir. Aynı zamanda bütün dünyayı tasarlamaktır. Yani bir sanatçıya ihtiyacım var. Bu noktada en mantıklı kişi tabii ki de Gangle karakteri. Bu noktada her ne kadar kendisinin zihinlere müdahale etmediğini söylese de 6. bölümde bu tabular tabii ki de yıkıldı ve daha önceki yapmış olduğum diğer videolara baktığımızda Kane'in zihinlere müdahale edebildiğini anladığımızdan kaynaklı özellikle Gangle'ı manipüle ederek ve zihnine olmayan şeyleri koyarak yani gerçek hayatta fast food'ta çalıştığı işte vesaire kötü bir hayatının olduğu gibi kısımlardan ziyade onun daha çok burayı tasarlayan bir programcı ve tasarımcı olduğu teorileri mevcut. Bu noktada Kane onu hafızasını belirli ölçüde unutturarak bazı şeyler yükleyerek onun burada hapsolmasına neden olmuş olabilir. Ama şöyle bir gerçek de var. Benim kişinin gerçek hayattaki karakterinin yansıması sanal dünyadaki yansımasına eşittir dediğim noktada evet yine sanatçı kimliği ve depresif kimliği mevcuttur. Ama fast food zincirinde çalıştığı ve hayattan memnun olmadığı kısımları belki de tamamıyla Kane'in dayatması olabilir. Bu sebeple de Gangle karakteri burada yaşamaktan mutlu. Çünkü hayatındaki o kötü olan şey burada çok fazla yok. Ölüm yok, bir yere bir şey yetiştirme derdi yok, hayatın depresifliğinden yok, arkadaşlarıyla beraber burada hapsolmuş. Ama belki de hapsolmasının temel sebebi yine Gangle'dır. Yani Gangle'ın dışarıdaki yalnızlığı içerideki sanal dünyadaki arkadaşlarıyla beraber bağdaştırdığımızda belki de onları buraya hapseden kişinin Gangle olabileceğine dair teorim var. Ancak başka teorilere baktığımızda Gangle'ın bir NPC fakat üst düzey bir yapay zeka olabileceğine dair bir teori üretilmiştir. Bu teoriye dayanan iki kısım vardır. Birincisi Gangle genel olarak iki maske takar. Birisi komedi maskesi, diğeri ise hüzün maskesi. Eğer komedi maskesi düşerse otomatikman hüzünlü olmaya başlıyor. Bu noktada bir program gibi düşünün. Yani Gangle eğer o modülü çıkartırsa mutluluk modülünü otomatikman hüzünlü moda geçiyor. Yani depresif moda geçiyor. Bu da genel olarak programlardaki aynı bir tik gibi düşünün. Mutluluk aktif, mutluluk aktif değil gibi düşünün. O yüzden Gangle'ın bir NPC olabileceği ama üst düzey bir yapay zeka olabileceğine dair teoriler var. Diğeri ise Jax'in kullandığı cümle. Jax bir bölümde daha uysal ve anlaşılır olman gerekmiyor mu diyerekten ultimatum göndermiştir. Bu noktada aslında programını yerine getirmediğini ve programının dışına çıktığını ona belirttiğinden kaynaklı ve özellikle Jax karakterinin birçok kişinin bilgisine, odasına ve diğer şeylere ve özellikle de dördüncü duvarı kırabilen bir karakter olduğunu düşünürsek onun bir NPC veya üst düzey bir yapay zeka olabileceğinin farkında olup bunu sadece örtbas eden ama gerektiğinde onu şantaj malzemesi olarak da kullanılabilen bir kişi. Evet dostlar, tüm bu bilgiler ışığında belki de Gangle 7. bölümde soyutlanmaya en yakın olacak karakterlerden bir tanesi. Ama belki de bir program hatasına meydana gelecek ve bu noktada kendini ifşa edecek. Veyahut da Ragata ile olan ilişkisini yani gizlediği sır ortaya çıkacak ve muazzam bir depresyona girecek ve duygusal patlama yaşayacak. Bu noktada bu 3 farklı teorinin de gerçekleşme olasılığı yüksek ki çünkü geriye sadece 3 bölüm kaldı. Bu noktaya baktığımızda fazla bir şey kalmadığından kaynaklı hikayesel ilerleyiş muazzam bir hız kazanacak. Sen bu konu hakkında neler düşünüyorsun? Yorumlara yazmayı unutma. Daha fazla video için beklemede kal diyerekten ben Masalcı Dede. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.